Nasıl oldu da Cemil Yaman? Binalar çalışsından, binalar yaşasın noktasına geldim. Burada kırılma noktası ne oldu? 35.000 metrekare ofis ve üretim binası yapacaktım. O dönemde Alman meslektaşlarım burayı yeşil bina yapalım dedi. Çok iyi bir fikir ama yeşil binayı bilmiyoruz. Türkiye'de henüz konuşulmuyor, bilinmiyor. Profesyonel firma bulduk. Amerikalı bir firma. Kendisiyle çalıştım. 6 ay sonra dedim ki, ya bu dedim hani inanılmaz bir bakış açısı. Saint-Gobain Türkiye Arkitera işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilir Şehirler ve Yapılar sohbetlerindeyiz. Bugün konuğumuz Cemil Yaman. Hoş geldiniz Cemil Bey. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Ceyda Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün sizinle birlikte olmak çok büyük keyif Harika, bizim için. benim için de öyle. Gelmeden önce sorularımı hazırladım. Size çok merak ettiğim sorularımı toparladım, geldim. İsterseniz başlayalım. Buyurun lütfen. Hiçbir vakit kaybetmeden. Şimdi ilk sorum aslında Cemil Yaman'la ilgili. Evet. Cemil Yaman İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektronik mühendisliği okuyor. Üstüne de yine mühendislik alanında yüksek lisans yapıyor. Doğru. Daha sonra iş hayatına başladığı zaman binalardaki yapı sistemleri ve enerji yönetimi üstüne çalışıyor. Bu kadar ağır mühendislik eğitimi alan ve aslında algısı binalar çalışsın olan bir background'dan geliyorsunuz. Sonra 2007 yılında Erke danışmanlığı kuruyorsunuz ki o yıllar daha sürdürülebilir binaların, işte çok konuşulmadığı, yeşil binaların çok bilinmediği, enerji verimliliği üstüne yeni bir bilinç oluşturulduğu yıllarda siz bir danışmanlık firması kuruyorsunuz. Nasıl oldu da Cemil Yaman? Binalar çalışsından, binalar yaşasın noktasına geldim. Burada kırılma noktası ne oldu? Teşekkür ederim Ceyda Hanım. Evet, elektrik mühendisliği olarak okuldan mezun olduktan sonra ben yıllarca enerji yönetimi, enerji tasarrufu üzerine, binalar üzerine çalıştım. Ta ki 2007 yılına kadar. 2007 yılında Siemens için 35.000 metrekare ofis ve üretim binası yapacaktım. O dönemde Alman meslektaşlarım burayı yeşil bina yapalım dedi. Ve ben düşündüm. Çok iyi bir fikir ama yeşil binayı bilmiyoruz. Türkiye'de henüz konuşulmuyor, bilinmiyor yeşil bina terimi. Ne yapalım? Bir profesyonel firma bulduk. Amerikalı bir firma. Kendisiyle çalıştım. 6 ay sonra dedim ki, ya bu dedim hani inanılmaz bir bakış açısı. Sadece enerji tasarruflu binalar üzerine çalışırken, binalar çalışsın derken bir de nefes alan binalar, su verimli, çevre dostu binalar kavramıyla tanıştım. Ve bütüncül bir kavramla beraber bütün bu yönetimi ele aldım. Yeşil bina fikrini ben o zaman benimsedim. Ama sisteme girdikten 6 ay sonra her şeyi iyice öğrendikten sonra. Sonra dedim ki bunu daha ileriye götürmeliyim. Bu konuyu çünkü çok beğendim. Gerçekten insanlık için inanılmaz güzel adımlar atıldığını gördüm. Ve bunun sadece Siemens'le sınırlı kalmaması için elimden gelen çabayı gösterdim. Bir uzman olmaya karar verdim. Amerikalı firmayla çok yakından çalıştım. Amerika'ya gittim, eğitimler aldım, uzman oldum. Sonra dedim ki bu konsepti Türkiye'deki bütün binalara uygulayayım. Yani en azından isteyen binalara uygulayayım. Ve bu konuda katkım bütün Türkiye için olsun. Sadece bir şirket için olmasın. Bu kapsamda çünkü attığım adımlar
bir israfı engellemekti. Tabii. Enerji tasarrufu, su tasarrufu, bina çalışanları, bina kullanıcıları için sağlıklı ortamlar. Dolayısıyla ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma sistemleri yapılırken enerji tasarrufunu gözetip aynı zamanda çevre dostu uygulamalarla karbon emisyonunu düşürmek. Diğer taraftan sağlıklı malzemelerin, çevreci yine malzemelerin kullanılmasını teşvik etmek. Bina su tüketimlerinde kullanılan vitrifiye malzemelerinin verimli seçilmesi, bina dışındaki peyzaj alanlarında su tasarrufunun sağlanması, yerel iklim şartlarında büyüyebilen bitkilerin seçilmesi ve haliyle gün ışığı, manzara, sağlıklı malzemelerin kullanılmasıyla, kaliteli havalandırma sistemlerinin kullanılmasıyla, doğal havalandırmanın kullanılmasıyla inanılmaz özellikler getiriyordu binaya. Ben de bu fikri çok beğendiğim için aslında benimki bir kariyer dönüşümünden çok bakış açısı kesinlikle bir bakış açımı değiştirdim ve yaklaşık 20 yıldır bu sektörde yeşil binalar konusunda elimden geldiğince çok güzel işler hizmet yapıyorsunuz. vermeye çalışıyorum. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Biz de bunları takip ediyoruz. Aslında baktığımız zaman vizyoner bir bakış açısı bir anda böyle Türkiye'de bu sürdürülebilir binaların öncülerinden birini yaratmış diyebiliriz. Değil mi? Kesinlikle. Yani bazen aslında plan yapıyoruz, kariyer planlaması yapıyoruz ama ben kısmete de inanıyorum. Bu anlamda önüme böyle bir fırsat geldi. Bu fırsatı da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Şimdi ben ikinci soruma geçmek istiyorum Cemil Bey size. Cemil Bey, bu soru aslında direkt yeşil bina maliyetleriyle ilgili bir soru. Çünkü şöyle bir genel bilinen bir kanı var. Yeşil bina daha maliyetlidir. 2011 yılında diye hatırlıyorum, doğru hatırlıyorsam Arkitera ile bir söyleşi yapıyorsunuz. Ve bu söyleşide diyorsunuz ki hayır, yeşil bina daha maliyetli değildir. Daha iyi tasarlanması gerekir, planlanması gerekir. Şimdi bu çok ilgi çekici geldi bana. Çünkü şu anda aslında genel kanunun tam zıt bir yerinde duruyorsunuz. Şimdi ben size bunu sormak istiyorum. Aslında yeşil yapılarla bugün hala aramızdaki en büyük engel maliyetleri midir? Ya da yeşil yapıların, daha sürdürülebilir binaların uzun vadedeki geri dönüşlerinin çok bilinmemesi midir? Evet, aslında budur. Çünkü yaklaşık 2007 15-20 yıldır 500'e yakın bina sertifikalandırıldı. Bu sayının çok daha yüksek olması gerekiyordu. Bence yeşil binaların önündeki en büyük engel yanlış maliyet algısıdır. Yeşil binalar kesinlikle maliyet getirmiyor. Getirse de çok düşük bir maliyet getiriyor. %1'in çok altında bir maliyetle gerçekleştirebiliyoruz. Yaklaşık 20 yıldır 200'den fazla proje tamamladım. Hepsinde gördüğüm şey bir yaklaşım şeyidir yeşil bina konusu. Bir bilinçtir aslında. Neyi ne şekilde ne zaman kullanacağını bilmektir. Ve bir kalite kontrol checklisti gibi düşünün. Bu kalite kontrol checklistini binaya uyguladığınızda bilinçli bir tasarım ve bilinçli bir inşaat yapmış oluyorsunuz. Hangi malzemeyi, hangi sistemi binamda kullanabilirim? Yerel iklim şartlarını düşünerek yine ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma sistemlerini seçerken, cam doğrama seçimlerini seçerken, ısı yalıtımını hesaplarken, su verimli sistemler, çevreci ve sağlıklı malzemeleri seçerken hep optimum noktadayız. O bina için ve bina sahibi için gerekli olan, elzem olan, doğru, mantıklı olan sistemleri tavsiye ediyoruz. Bunları tavsiye ederken de optimum çizgiden kaçmıyoruz. Optimum çizginin dışına çıkmıyoruz. Bu kapsamda da gerçekten işin sonunda bu yeşil bina kriterleri tasarıma ve inşaata uygulandığında geriye dönüp baktığınızda ben şunu da şöyle yapsaydım, burayı da keşke şu sistemleri de uygulamış olsaydım gibi bir keşke ya da bir pişmanlık duymuyorsunuz. Dolayısıyla
Maliyet bizim için bazen konusunda uzman olmayan bir kişinin ortaya koymasıyla, bina sahibini yanlış yönlendirmesiyle ya da bina sahibinin yeşil bina uygulamalarını haliyle çok hakim olmaması sebebiyle %5, %10, bazen %20, %30 bir fiyat artışının olacağını düşündüğü için genelde bu süreci kaçırmış oluyorlar. Ama bir şekilde biz bir araya geldiğimizde, bunu anlattığımızda inanın birçok yatırımcı şaşırıyor. O zaman diyorlar ki neden herkes yeşil bina yapmıyor? İşte bu algı olmasa herkes yeşil bina yapacak. Çünkü hem yeşil binanın avantajları, faydaları çok, hem de ilave bir maliyet getirmiyor. Şimdi bana şeyi sorsanız, yeşil binanın geri dönüş süresi nedir? Aynen, ROI aslında nedir? bir de şeyi de sormak istiyorum. Şimdi burada bir yatırımcı var. Yatırımcıdan sonra bir de kullanıcı var. Yatırımcının ne tür faydaları sağlıyor yeşil binadan? Yatırımcı dışında o binada o daireleri satın alan, kullanan insanlar ne tür faydalar sağlıyor? Tabii sadece konut binaları olarak düşünmeyelim. Endüstri binaları, hastane binaları, okullar, AVM'ler, hemen hemen oteller, her türlü ticari binayı da düşünelim burada. Öncelikle kendi binasını yönetenler, işletenler enerji tasarrufuyla daha az elektrik ücreti ödeyecek. Su tasarrufuyla daha az su bedeli ödeyecek. Bir de kendi çalışanları için sağlıklı ve çevre dostu bir bina yapmış olacak. Her şekilde aslında faydası çok olacaktır. En önemlisi de markasına değer katacaktır. Prestij değeri. Evet, prestij değeri çok yüksek. Eğer ihracat yapıyorsa, ürün yurt dışına gönderiyorsa o zaman müşterileri tarafından seçilecektir. Yani bir seçme kriteridir aslında. Aynı zamanda binası 50 yıl belki ayakta duracak. 50 yıl boyunca hem az enerji ve az su tüketecek, hem de kendi çalışanları için sağlıklı olacak, çevreye de katkısı olacak. Şimdi sıradan bir bina yapmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bu algıyı eğer ortadan kaldırabilirsek, bu iyi bilinirse, maliyetin olmadığı, bu yanlış algının olmadığını iyice anlatabilirsek, bence bütün bina stoğunun bundan sonra yapılacak binaların yeşil olacağını düşünüyorum. Başka karşısında herhangi bir engel tanımıyorum, Başka görmüyorum. çok çaremiz yani. yok gibi görmüyorum. aslında şu Evet. an baktığımız zaman hani genel küresel sıkıntılarımıza aslında şu anda çok ihtiyacımız olan bir noktadayız. Değil mi? Kesinlikle. Cemil Bey, hazır sizinle bir araya gelmişken bu yeşil bina hareketinin Türkiye'deki ve bölgedeki öncülerinden Cemil Yaman'a göre yeşil bina nedir? Yeşil bina bir bilinç meselesidir aslında. Maliyetten çok hangi sistemi, hangi malzemeyi kullanmalıyım binamda? Binamın ihtiyaçları nelerdir? Performansını nasıl yükseltebilirim binanın? Tabii enerji performansı, su performansı, sağlık ve çevreyle ilgili noktalarda neler yapabilirim? Binamı daha uzun süre ben nasıl yaşatabilirim? Ve işletme süresi boyunca daha nasıl karlı yapabilirim? Maliyetlerimi işletme olarak nasıl düşürebilirim? Ben o yüzden karlı bir yatırım modeli olarak görüyorum yeşil binayı. Şimdi aslında biraz tasarım ve inşaat sürecinle ilgili sorularım var yeşil binanın. Normal binalara göre tasarım ve inşaat süreci daha mı uzundur? Değil. Yeşil bina kriterlerini uygularken zamana bağlı bizi kısıtlayan herhangi bir unsur yok. Tasarımcılarımız, mimar ve mühendislerimiz tasarımını yaparken biz de yeşil bina danışmanlığı olarak kriterlerimizi belirliyoruz ve tasarım bu kriterlere göre yapılmış oluyor. İnşaata başladığımızda ise yine inşaat yeşil bina kriterlerine göre yapılmış oluyor. Süreyle ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok. Dolayısıyla ne tasarımda ne de inşaat sürecinde herhangi bir gecikme yaşanmıyor. Neyi ne şekilde, ne zaman doğru yapmakla ilgili bir konu. O yüzden zaman açısından herhangi bir kısıtlamamız, herhangi bir baskı unsuru yok. Yaratmıyor. Evet. Peki binaların daha çevreci olması için sertifikalandırılmasına ihtiyaç var mıdır? Yani sertifikanın kapsamında 40-50'ye yakın kriter var.
Bu kriterleri binaya uyguladıktan sonra şimdi onu bir de ispatlamak gerekiyor. Bu bina yeşil midir? İşte sertifika ispatı netice veriyor aslında. O binanın yeşil olduğunu ispatlamış oluyor. Yoksa önemli olan tabii ki kriterleri uygulamaktır. Sertifikanın belirlemiş olduğu bu 40-50 tane kriter, bunların çoğu daha önce de söylediğim gibi enerji, su tasarrufu, sağlıklı, çevre dostu uygulamalarla ilgili. Bu uygulamaları uyguladığınızda evet sertifikanız olmayabilir ama bunu ispatlamakta zorlanırsınız. Benim binam da yeşil diyebilmeniz için bakın sertifikası burada demeniz gerekiyor. Anladım. Evet. Peki bu nasıl bir süreç? Sertifikalandırma süreci nasıl bir süreç? Aslında süreç tasarımın başında başlıyor. İnşaatın sonuna kadar devam ediyor. İnşaat bittikten yaklaşık 4 ay sonra sertifikamızı alıp müşterimize teslim ediyoruz. Ama öncelikle süreci biz bir değerlendirme toplantısıyla başlatıyoruz. Bu değerlendirme toplantısında tüm tasarım ekibi, karar verici olarak işveren ve şantiye ekiplerinden şantiye şefi, şantiye müdürü oluyor. İlk değerlendirme toplantımız yaklaşık 3 saat sürüyor. 3 saat boyunca bütün kriterlerin üzerinden tek tek geçiyoruz. Bütün paydaşlarımıza kriterleri anlatıyoruz. Dolayısıyla herkes kendi sorumluluğunu bilsin. Kim nerede ne yapacak bu tespit edilsin. Aynı zamanda işveren hangi sertifika istiyor, kaç puanla hangi sertifikayı alacak bunu belirlemeye çalışıyoruz. Diyelim ki hedefimiz LEED Altın. LEED Altın hedefine göre değerlendirmemizi yapıyoruz. Tasarıma bu şekilde yön veriyoruz. Arkasından inşaatı da yine LEED Altın alacak şekilde devam ettiriyoruz. İnşaat bittikten sonra biz de bütün dokümantasyonu derleyip toplayıp Amerika'ya değerlendirmek üzere gönderiyoruz. Cemil Bey, benim size şimdi şöyle bir sorum var. TÜİK verilerine göre şu anda Türkiye'de 25 milyon üstünde bina var. Ve bu binaların çok büyük bir kısmı hatırladığım kadarıyla %50 ile %65 arası 2000 yılı öncesinde yapılmış. Biliyorsunuz 98 yılında deprem yönetmeliği geliyor ve akabinde bir daha güçlü binalar yapmaya başlıyoruz. Sonra aklıma şu geldi. Ben şöyle bir bilgi edindim ve çok çekici bir bilgiydi benim için. Burası Erke Danışmanlığı'nın size ait olan bu bina daha önceden aslında var olan bir binanın alıp bir renove edilip bir yeşil bina haline getirilmiş ve yeşil bina olduktan sonra sertifikalı bir yeşil bina haline getirilmiş. Ve burası Türkiye'nin en yeşil binası olarak Sign of City Awards'ta ödül almış bir bina. Doğru. O zaman benim aklıma şu geliyor. Bu kadar eski binamız varken Türkiye'de bizim bu binaların da renovasyonla sertifikalı sürdürülebilir bir bina haline getirilebilir mi? Getirilebilir kesinlikle ama benim birinci dereceden söylemek istediğim şey öncelikle ülkemiz deprem bölgesinde olduğundan dolayı renovasyondan çok statik açısından uygun olmayan bütün binaların öncelikle yıkılması lazım. Orada sürdürülebilirlik ikinci aşamada önem arz ediyor. Birinci aşama insan güvenliği, can güvenliği. Dolayısıyla statik açısından yönetmelikleri karşılamayan binaların tamamının yıkılması lazım. Statik açısından uygun olan binaların ise konstrüksiyonun korunması, dolayısıyla orada malzemelerden kaynaklı karbon emisyonlarının düşürülmesi adına da çok ciddi bir adım atmış oluyoruz eğer renovasyon süreçlerine girersek. Binayı renove ederek ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma sistemlerini sadece yenileyerek ama bina strüktürünü koruyarak çok üst seviyede yeşil bina yapabiliriz. Biz de danışmanlık yaptığımız için bu binayı biz 2013 yılında aldık. Baktık eski. Öncelikle deprem yönetmeliğine göre güçlendirdim binayı. Daha sonra sürdürülebilirlik kriterlerini uygulayayım dedim. Bizim için bir ayna teşkil etsin. Bu işin sonunda da LEED Platin sertifikası aldık. Bir de belirttiğiniz gibi Sign of the City Awards yarışmasında 2014 yılında Türkiye'nin en yeşil binası seçildik. Bizim için gurur verici. O günden bugüne binamızda hizmet vermeye çalışıyoruz. Örnek bir bina olarak göstermeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz, bir yeşil bina yapmak isteyen yatırımcılar binamıza geldiğinde biraz da olsa ilham alıyorlarsa ne mutlu bize. Evet. Harika. Bir sonraki soruma geçmek istiyorum. İzninizle burada aslında
Bu yarattığımız binalarla mikro ölçekli etkilerin makro düzeyde nasıl bir fayda sağladığına birazcık değinmek istiyorum. Çünkü hep böyle şehrin sürdürülebilirliği büyük planlamalarla olur. Şehir sanki sıfırdan yapılacakmış gibi nasıl olması gerektiği üstünde konuşuluyor ve böyle bir aslında algı var. Ama geçen gün bir makale okudum. Benim için çok ilginçti. Buraya da not aldım onu. Resources for the Future tarafından yayınlanmış Urban Heat Island makalesi ve bu makalede diyor ki binaların malzeme ve yüzey tercihleri çevresel ısı dengesini, şehirlerin mikro iklimini nasıl etkileyebileceğini konu alıyor ve aslında binanın etrafındaki bütün çevreyi nasıl etkilediğinden bahsediyor. Evet. Evet. Şimdi bu benim için çok aslında ilginç bir bilgiydi. Hani bir bina bile bu kadar etkileyebiliyorken işte yağmur suyunu toplayan, daha enerji verimli, kendi enerjisini belki üreten bu binalardan bir şehirde birden çok olması nasıl bir farklılık yaratır? Şimdi damlaya damlaya göl olur. Ya da herkes kendi kapısının önünü temizlerse bütün mahalle, bütün şehir temizlenir. Dolayısıyla mikro seviyede her bina aslında bu yeşil bina uygulamalarını, sürdürülebilirlikle ilgili kriterleri uygulasa bütün şehir aynı özelliğe sahip olur. Evet, ben katılıyorum size. Eğer yeşil çatılar kullanılırsa, açık alanlarda geçirimli malzemelerin kullanılması sağlanırsa ve açık renkli özellikle malzemeler kullanılırsa yaklaşık 3-5 derece bir iklim değişikliğine faydası olur. Daha doğrusu 3-5 derece oradaki ısıyı düşürmüş oluruz. Bunu bir tane binadan bahsediyoruz. Bir tane binadan bahsediyoruz. O binada düşürürüz. O binada düşürürüz. Ama düşünün ki her bina bu kritere göre yapılıyor. O zaman mahalle bu kriterde olmuş olacak. Hatta bana göre o zaman o mahalledeki bütün binalar böyleyse mahalleye belki yeşil sertifika bile verilebilir. Şehir aynı şekilde yeşil şehir sertifikası verilebilir. Ama ben inanıyorum ki bir binanın etkisi mikro seviyede bütün mahallenin ya da bütün ilçenin makro seviyede etkisini, daha doğrusu faydasını görürüz. Her binanın ilgili sürdürülebilirlik kriterlerini yerine getirdiğinde mahalleye ve o şehre çok ciddi fayda sağlayacağını açık bir şekilde görüyoruz. Çünkü mikro düzeyde, yani bir bina yeşil yapılabilmesi için öncelikle çatısının ya yeşil yapılması lazım ya da yansıtıcı yüzeyi yüksek olan malzemelerle, yani açık renkli malzemelerle kaplanması lazım. Yine peyzaj alanlarında bitkilendirme, ağaçlandırma, yağmur suyunun toprağa geçişini sağlayarak orada da çok ciddi anlamda çevresel faydalar sağlanmış oluyor ve oradaki ısıyı en az 3-5 derece düşürecek derecede fayda sağlıyoruz. O yüzden şehir kapsamında da çok ciddi faydaları olacaktır. Evet, bu sadece böyle tek bina değil, aslında birden fazla bina olduğu zaman yine bu etkiyi aslında 3'e 5'e katlayarak devam edecek bir bölgeye aslında bir nefes aldıracak bir alan yaratma ihtimalimiz var olarak algılıyorum. Kesinlikle. Yani bina bazında tekil sertifikalar olmasına karşılık mahalle ölçeğinde de LEED Neighborhood diye bir sertifika var mesela. Mahalleye uygulanıyor. Ya da YES-TR. Türkiye'de yok galiba değil mi? Böyle bir yer var mı? Türkiye'de Çevre Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu şu anda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yönetilen YES-TR sertifikası var. Bir mahalle burada da yerleşke, almış mı? Evet, yerleşke bazında ele alınıyor ve etkiler yerleşke bazında değerlendiriliyor. Şehir bazında da yine Cities and Communities adı altında, şehirler adı altında sertifikalandırmalar yapılabiliyor. Cemil Bey, şimdi bu binaları işte yeşil sürdürülebilir binalar yaptık ve bunlara bir sertifika aldık. Ondan sonraki aşamada bu sertifikaların belli yıllarda, belli zamanlarda yenilenmesi gerekiyor mu? Bir de mesela şu çok aklıma takılıyor. Mesela herhangi bir yenilik yapacaksınız, herhangi bir binada bir şey değiştirmek istiyorsunuz ama binanın her tarafı sürekli incelenmiş, raporlanmış falan. Bu konuda sertifika bir zorluk çıkartıyor mu? Daha sonradan bir renovasyon yapmak istediğiniz zaman binada.
Şimdi LEED sertifikasını ele alalım. LEED sertifikası hem yeni binalar için alınabiliyor hem de mevcut binalar için alınabiliyor. Fakat farklılıklar var kriterlerde. Yeni bina için sertifikayı aldığınızda aslında ömür boyu geçerli. Her sene bir ücret ödemek zorunda değilsiniz ya da her sene bir denetim geçirmek zorunda değilsiniz. Ömür boyu almış olduğunuz bir sertifika. Binada ufak tefek renovasyonlar yapabilirsiniz. Majör olmadığı sürece, ama majör yaptığınızda artık binayı değiştirdiğinizden dolayı mantıken bir başvurmakta fayda vardır. Yani ben neredeyim? Üstelik o renovasyonu yapacaksanız renovasyonun yine sürdürülebilir olması için sertifika kriterine başvurmak gerekiyor. Aynı zamanda mevcut binalarda da LEED sertifikası alınabiliyor. Fakat LEED sertifikasını mevcut binalarda 3 yılda bir yenilemeniz gerekiyor. Her 3 yıl başvurup sertifikanızı yenilemeniz gerekiyor. Çünkü işletme şartları, işletme koşulları değişiyor. Bir tanesi işletme sertifikası aslında, diğeri ise binaya o gün, o tarihte o bina yapıldı, o kriterlerde yapıldığını gösteriyor. Dolayısıyla mevcut binalarda böyle bir özellik var. Tabii mevcut binalarda sertifikayı almak biraz daha kolay yeni binalara göre. 6 ayda sertifikayı alabiliyoruz mevcut bir binada. Yeni binada ise tasarım ve inşaat ne kadar sürüyorsa, yatırımcı, tasarımcı vesaire o binanın tasarımı ve inşaatı ne kadar sürüyorsa ondan 4 ay sonra sertifikayı alabiliyoruz. Dolayısıyla bazen 2 yıl, bazen 5 yıl ya da bazen 1 yıl sürebiliyor sertifikayı almak. Kapatmadan önce bir soru daha sormak istiyorum. Önümüzdeki süreçte, çünkü işte 2007 yılında erke danışmanlığı kuruyorsunuz. O günden bugüne ne kadar çok değişti aslında. Bizim inşaatlarımız değişti, buradaki vizyon değişti. Bu yeşil bina kavramı biraz daha insanlarda anlaşılır hale geldi. Bundan 10-15 sene sonrayı bir düşünelim. Bundan baktığınız zaman bir 10-15 sene sonra aslında bizi nasıl yeni bir bina kuşağı bekliyor? Evet, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim Ceyda Hanım. Bence bu yanlış maliyet algısını ortadan kaldırabilirsek, ki yavaş yavaş düzeliyor bence. İnsanlar anlıyor bunun maliyetli olmadığını. Bütün binaların yeşil olmaması için hiçbir neden kalmıyor. Hiçbir problem kalmıyor. Dolayısıyla bana göre bundan sonra yapılacak olan binaların tamamı yeşil yapılacak. Fakat tabii bazı itici unsurlar da gerekli bunun için. Bir bilgilendirmenin sağlıklı ilerlemesi lazım. Doğru bilincin artması lazım. Uzmanlar tarafından bunun dile getirilmesi lazım. Diğer taraftan tabii bir teşvik olması lazım. Teşvik çok büyük bir itici güç olacaktır. Ya da zorunluluk. Ya da zorunluluk. Belli regülasyonlara bazı binalarda, kamu binalarında mesela zorunluluk. Birçok ülkede aslında bu uygulanmış durumda. Yeşil bina neden yapılmasın? Şimdi ilave bir maliyet yok diyoruz. Birçok faydası var diyoruz. Hem işte konuştuk, mikro düzeyde, makro düzeyde sağladığı faydalar ortada. Karbon emisyonunu düşürebiliyoruz bu binalarda. En önemli şey de aslında bir endüstri dönüşümü olarak görüyorum. Çünkü yeşil bina yapabilmek için yeşil binaya uygun malzeme ve sistemlerin olması lazım. Şimdi İşte burada bizler devreye giriyoruz. Üreticiler olarak sizler devreye giriyorsunuz. Aynen. Yeşil binalara uygun sağlıklı malzemelerin, çevreci malzemelerin ve sistemlerin. Ve sistemlerin üretilmesi söz konusu, ki böyle 10 yıl önce farklıydı. Şimdi bu bilinç bütün üreticilerde arttı. Yeşil binalar beraberinde çok ciddi faydalar getiriyor. Özellikle üreticileri yönlendirme konusunda. İşte bugün sınırda karbon mekanizması düzenlemesi, vergisi, ya da karbon karbon vergisi, sınırda karbon vergisi vesaire gibi durumlarda aslında üreticilere şimdiden bir yol haritası çiziyor kesinlikle. Ve bunun böyle bir döngü halinde devam edeceğini düşünüyorum.
Evet, sektörün hep birlikte hareket ediyor Aynen, olması gerekiyor. aynen. Sadece birkaç üretici değil, aslında bu bilinçle üreticinin de bu şekilde Kesinlikle. üretiyor olması lazım. Aynı zamanda yatırımcının da bunu talep ediyor olması lazım. Devletin de bu konuyla ilgili birer itici güç haline gelmesi lazım. Bunun akabinde çok daha yeşil bina yatırımlarının artacağını, Kesinlikle. şehirlerimizde, mahallelerimizde iklimsel koşulları düzeltmenin çok ciddi bir etkeni olacağını. Kesinlikle, bir de insan bilincini de artırıyor veya işte diyelim ki bir yatırımcı yeşil bina yapacak, bize şunu soruyor. Yeşil bina konusunda tecrübeli müteahhit biliyor musunuz? Ya da yeşil bina konusunda tecrübeli mimar, mühendis biliyor musunuz? O yüzden yeşil bina aslında bütün herkesi olumlu bir şekilde etkiliyor. Tabii bütünleşik süreç de var işin içinde. Evet. Evet, o yüzden ben bütün binaların gelecekte yeşil olarak yapılacağını kaçınılmaz yani, çünkü biz oraya gidiyoruz Türkiye olarak da sektörü siz önümüzdeki süreçte artık bütün işte binalarımız yeşil yapılmaya doğru gider diyorsunuz. Kesinlikle. Saint-Gobain Türkiye olarak Arkitera işbirliğiyle sürdürülebilir şehirler ve yapılar sohbetlerinin ikincisini çektik bugün ve bugün misafirimiz Cemil Yaman'dı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz katıldığı için. Bugün bu sohbetimizde sürdürülebilir bir binanın mikro etkisinden nasıl bir makro fayda sağlayacağımızı konuştuk. Bizi takip edin.